Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önceki videolarımı seyreden arkadaşlar bilirler. Üst tarafı roba çalışması yapmıştık. Altına da kumaş bir elbisemiz vardı. O modelin hırkasının nasıl yapılacağı hakkında bana çok sorular geldi. Hem sıfır oluyor hem V yaka oluyor. Bugün biz sizlerle o modelin V yaka olarak çalışmasını yapacağız. İpim bambu, 250 metre uzunluğunda arkadaşlar, 100 gram, hatta renk numarasını da söyleyeyim. Şurada 124,09 yazıyor. Tığ numaramda 3. Şimdi o videodaki modeli 2,5 numaralı tığla kullandığımız için sayılar biraz farklı. Eğer daha ince iple yapacaksanız oradaki sayıları uygulayabilirsiniz. Şimdi şurada saklayacak payımı bırakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İlk yaptığım hemen zincirin dibine giriyorum. 1, 2 de çıktım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bu aşağıda yaptığımız yuvanın içine girdim. 1, 2 de çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir altta oluşan yuvanın tam ortasına giriyorum. İsterseniz buradaki zincirleri de girebilirsiniz ama hiç gerek yok. Böyle minik minik yuvalar hazırlıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Alttaki yuvanın içine girdim. 2 de çıkıyorum. 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Ve bir önceki yuvanın tam, bakın şurada bir boşluk var. Oraya giriyorum. 2 de çıkıyorum. Bakın şöyle minik minik yuvalarımızı hazırlıyoruz. Bunun gibi toplamda 43 tane yuva hazırlayacağız. Üç zincir çekiyorum. Hemen bir alttaki yuvanın o tam ortasına girdim ve şöyle hafif uzatarak 2 de çıkıyorum. Evet, böyle tam 43 tane minik minik yuvaları hazırladık. Bunu zincir üstüne de başlayabilirsiniz, fakat böyle başlamak çok rahat oluyor. 43.'den sonra şurası 43. yuvamız. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki yuvanın içine ikili trabzanlar yapıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi arada 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine 3 tane daha yapıyorum. Bakın şöyle bir kelebek şeklinde veya su taşı diyebilirsiniz. 3 arada 2 zincir ve 3 tane daha trabzan yaptım. Sadece 2 başta bu arada 1, 2 tane zincir çekiyorum. Diğer kelebekleri yaparken zincir çekmeyeceğiz. Tığıma doladım. Şimdi alttan bir tane atlıyorum. Diğerine yine aynı şekilde 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir. Aynı boşluğun içine tekrar 3 tane daha.
Şimdi sadece ilk başta şu iki kelebeğin arasına 2 zincir çektik. Bundan sonra yapacaklarımızın arasında hiç zincir yok. Bir tane boşluk atlıyorum diğerine. 2 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir. Yine aynı boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzan. Trabzanlarımız hep ikili arkadaşlar. Onun için söylememe gerek yok. Şimdi bitti. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Bir tane boşluğu atlıyorum diğerine. İki zincir. Tekrar aynı yuvanın içine 3 tane daha trabzanımı yaptım. Zincir çekmeden buradaki boşluğa atlıyorum diğerine. İki zincir. Tekrar aynı boşluğun içine 3 tane daha yaptım. Tekrar tığıma doluyorum. Bir tane boşluk atlayıp diğerine. İki zincir çekip aynı boşluğun içine, yani bir boşluğun içinde toplamda 6 tane trabzanımız var. Bu şekilde birer tane atlayarak aralarda bir tane atlayıp diğerine yapacağız. Bir tane atlayıp diğerine yaparak sıranın sonuna kadar gidelim. Sıranın sonunda buradakini atlayacağız. Sondaki yuvaya tekrar kelebek yapacağız. Fakat aynı başta yaptığımız gibi bu arada sadece başta ve sonda 2 zincir çektim ve buradaki yuvanın içine tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum ve aynı yuvanın içine 3 tane daha trabzan. Bitimi de bu şekilde. Şimdi burası tam yaka kısmımız arkadaşlar. Buradan artık ayrım yerini yapacağız. Bu öndeki parçadan, şu kelebeğimizden ön artarak devam edecek. Burası da ön ve kolun arasındaki artım yerimiz olacak. Yani ikinci yuvamız, şuradaki ikinci kelebeğimiz, koldaki artma yerimiz. Kol için 1 2 3 4 tane, bakın şu yuvalardan 4 tane kol için ayırıyoruz. Burada tekrar bir ayrım noktamız olacak. Arka için 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yuva ayırıyoruz. Burada tekrar bir ayrım noktamız var. Diğer kol için 1 2 3 4 tane ayırıyoruz ve önde de ön ve kolun arasındaki ayrım yerine de 2 tane yuvamız kalıyor. Şimdi burada bu robayı büyütmek isteyenler kol için bir tane daha, arka için bir tane daha ilave edebilirler. Bu yaklaşık 38-40 beden için ideal bir ölçüdür. Daha büyük yapmak isteyenler buradaki kola 4 dedim, arkaya 8 dedim. Yani buradaki sayıları büyütebilirler. Şimdi sıranın sonuna geldik. Kelebek yaparak geldik. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum ve bu yuvanın içine yine
1, 2, 3 tane yaptım. 2 zincir. Tekrar bu yuvanın içine 3 tane daha yapıyorum. Bakın bu kenar hep bu şekilde devam, yani V oluşana kadar, V yakamız oluşana kadar bu şekilde devam edecek. Şimdi şurada bir zincir çekmiştik. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Buradaki yuvanın içine 1, 2, 3 tane doldurdum. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar bu yuvanın içine 3 tane doldurdum. 2 zincir. Tekrar burası da ön ve koldaki ayrım noktamız. Bakın şu şekilde. Yani bir başlarken kelebeğimizi yaptık. Arada tek doldurduk. Burası önümüz olacak. Bu taraf kol olacak. Bu arada da tekrar ayrım noktamız var. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Diğer yuvanın içine atlıyorum. Üç tane doldurdum. 3 zincir çekiyorum. Diğer yuvanın içine geçiyorum. Dediğim gibi kolda 4 tane böyle dolgumuz olacak. Diğer yuvanın içine geçiyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvanın içine geçiyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Bakın burası kol kısmımız. 4 tane yuvayı hazırladık. Yuvaların içine üçerli 4 tane böyle dolgularımızı doldurduk. Şimdi tekrar ayrım noktasını yapacağız. Burası kol ve arkanın tam ayrıldığı yer. Buradan zaten kendiliğinden artarak devam edecek. Tekrar aynı yuvanın içine 3 tane daha doldurdum. Şimdi 1, 2, 3. 3 zincir çektikten sonra diğer yuvaya geçiyorum. Bu da arka kısmımıza geldik. Burada da 8 tane böyle trabzanlarımız olacak. 3 zincir çektim. Diğer boşluğa geçtim. 1, 2 tane yaptık. Üçüncüyü yaptık. Dördü yaptım. Tekrar aralarda hep üçer zincirimiz var. Sayalım arkadaşlar. Şurası ayrım yerimiz. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha yapıyoruz. Bu da 8.
Şimdi 8 tane böyle üçerli dolgular yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Burası da diğer kol ve arkanın ayrım noktası. Buraya yine kelebek yapacağız. 3 tane doldurdum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya 3 tane daha. Bakın burası diğer ayrım noktamızdı. Ve burada da diğer ayrım noktamız var. Arada da 8 tane arka için böyle dolgular yaptık. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Kol için 4 tane böyle dolgu yapacağız arkadaşlar bu boşlukların içine. Birinciyi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Diğer yuvanın içine geçtim. İkinciyi yaptım. Üç oldu. Bu da dördüncümüz. Dört tane dolgu hazırladık. Şimdi buraya yine kolun ayrım noktasını yapıyoruz. Kol ve önün. 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir. Tekrar yine aynı noktanın içine 3 tane daha yaptım. Şimdi burada 2 zincir çekiyorum. Buradaki boşluğun içine aynı diğer başta yaptığımız gibi. Şu iki kelebeğin ortasında sadece bir tane olacak. İki zincir ve bakın şuradaki kelebeğimizin kenardakinin içine de yine böyle 3 tane trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine 3 tane daha yapıyorum. Şimdi geri döneceğiz buradan. Fakat şuralar şöyle tırtık tırtık olmasın diye tığıma doluyorum. Şu alttaki 3 tane yaptığımız trabzanın ilkinin tepesine giriyorum. 3 kere de yukarı çıktım. Şimdi tekrar 2, 3 zincir çektim. Geri dönüyorum. Şimdi dönmeden önce şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Burası önde böyle artarak gidecek V şeklini alacak. Arada bir tane böyle üçlü dolgumuz var. Tekrar bir kelebeğimiz var. Kol için 1, 2, 3, 4 tane. Bakın şurada ayrım noktamız var. Arka için 8 tane. Ve tekrar ayrım noktamız var. Diğer önde aynı. 2 tane kelebeğin arasında bir tane dolgumuz var. Şimdi 3 zincir çektim.
Geri dönüyorum. Ve buradaki kelebeğimiz dediğim gibi hep bu ayrım noktalarındaki ve artma yerindeki olan kelebeklerimiz hep böyle bu şekilde devam edecek. 2 zincir, yine aynı noktanın içine 3 tane yapıyorum. Şimdi bu modeli bilen, daha önce yapan arkadaşlarımız biliyordur. Bu sıra hep bu şekilde kelebek olarak gidecek. Yani bu aradaki boşlukların hepsine, şu artma yerlerimizde dahil, bu tepe yani şu aradaki artım yerlerimizde dahil, bütün boşlukların içine bu sıranın hepsi aynı şekilde gidiyor. Zincir çekmeden, bakın şuradaki boşluğumuz var. Oranın içine giriyorum. Fakat buradakini sadece bu seferlik, yani 2 zincir çektiğimiz için 1-2 tane yapıyorum. 2 zincir, tekrar bu noktanın içine 2 tane daha yapıyorum. Bu sadece bu sıra için, daha sonra hepsi 3'e çıkacak arkadaşlar. Yani birden yayılmasın diye buradaki kelebeği ikili yaptık ve buradakini de ikili yapacağız. Şimdi zincir çekmeden buradaki yuvaya geçiyorum. 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir. Ve 2 trabzan daha. Daha sonraki sıralarda bunları da üçerli yapacağız. Sadece bu ilk sırada geçerli. Yani şu arada ikişer zincir çektiğimiz için. Şimdi zaten kelebek noktasına geldik. Dediğim gibi bu sıranın hepsi aynı şekilde gidecek. 3 tane yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa. Hiç zincir çekmeden buradaki boşluğa geçiyorum. Üç tane yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı boşluğun içine 3 tane daha yaptım. Diğer boşluğa geçiyorum. Bu boşlukların içinde arada 2 zincir olmak kaydıyla 6'şar tane dolgumuz oluyor. Zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum. İki zincir çektim, yine aynı boşluğun içine. Bakın şu ayrım yerimiz zaten. Onun yanına da yapacağız. Buraya da ve sağına da soluna da hepsine aynı şekilde, bu sıranın hepsi aynı şekilde gidiyor arkadaşlar. Modelimiz aslında bir sıra böyle kelebeklerden, bir sırada böyle tekli dolgulardan oluşuyor.
Şu geçiş noktasını da göstermek istedim. Bak, sıranın sonuna kadar bu şekilde bütün yuvaların içine, yani buradaki boşlukların hepsinin içine yaparak devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldik. Yani şurada 2 tane yuvamız var. Buraya diğer başta yaptığımız gibi 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir, tekrar 2 tane daha zincir çekmeden diğer yuvaya geçiyorum. 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir ve 2 trabzan daha. Şimdi son noktaya geldim. Sondaki kelebeğimize, oraya da 3 tane trabzan, 2 zincir, tekrar 3 tane daha. Şimdi üst sıraya çıkmadan önce tığıma doluyorum. Bakın şu alttaki kelebeğin şu en başındaki zincire giriyorum. 1, 2, 3 kere de yukarı çıkıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Yine dediğim gibi bu V kısmımız olana kadar bu öndeki kelebeklerimiz hep aynı şekilde devam edecek. Yani buraya yine 6 tane, arada 2 zincir olmak kaydıyla 3 3 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane dolgumu yaptım. Bir alt sırada artık dediğim gibi modelimiz bir sıra dolgu, böyle aralarda üçer zincirli, bir sıra kelebek şeklinde gidecek. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki kelebeğimizin ortasına girdim. Üç tane trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Buradaki yuvanın içine giriyorum. Üç tane trabzan yaptım. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bakın burası hep kelebek şeklinde giden yerimiz. Buraya yine 3 tane doldurdum. 2 zincir, tekrar 3 tane daha. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Buradaki yuvaların ortalarına trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane yaptım, 3 zincir. Tekrar diğer yuvanın ortasına geçiyorum. Şu koldaki yeri beraber yapalım. 1, 2, 3 zincir. Bakın diğer ayrım noktasına geldik. Yani burası hep böyle kelebek şeklinde gidecek yer. Yine buraya
Kelebeğimizi yapıyoruz. 1 2 3 tane doldurdum. 2 zincir ve tekrar aynı noktanın içine 3 tane daha yapıyorum. 3 zincir çekip diğer yuvaları yapıyorum. Bakın burası kol yerimiz. 2 tane kolun kenarlarında 2 tane kelebeğimiz var. Buradan böyle artarak gidecek. Hatta bakın ilk sırada 1 2 3 4 tane yapmıştık. Bu sırada 1 2 3 4 5 tane oldu. Bu her seferinde artarak böyle kolumuz oluşana kadar, yani roba kısmımız oluşana kadar devam edecek. Şimdi arka içinde bakın diğer artım yerimiz burada. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane olacak bu sırada. 8 tane ile başlamıştık. Bu sırada 9 tane böyle üçerli trabzanlarımız olacak. Arada üçer zincirle. Yine buraya kelebeğimizi yapıyoruz. Bakın diğer ayrım noktamız burası. Bu arada da 1, 2, 3, 4, 5 tane ve tekrar çift yapıyoruz. Daha sonra şu aradaki 2 tane olan yuvanın içine de normal üçer zincirli üçer tane dolgu yapıyoruz. Bu sırayı buraya kadar tamamlayalım. Şimdi sıranın sonuna geldik. Bu kolun kenarındaki artım yerindeki kelebeğimizi yaptık. Bakın önde 2 tane boşluğumuz var. Buralara üçer tane trabzan yapıyoruz. Ve sona geldik. Sonda yine çift olarak burada kelebeğimizi yapıyoruz. Yani bunlara ayrım noktalarına şu yaptığımız işleme kelebek diyorum. İsterseniz su taşı deyin. İsterseniz ayrım noktaları deyin. Bu şekilde ön kısmı V oluşana kadar, yakamızın V kısmı oluşana kadar devam edecek. Şimdi 3 tane dolgumu yaptım. 2 zincir çektim. 3 tane daha yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Bakın bir alttaki 1 2 3 tane trabzanımız var. Onun şuradaki tepesine giriyorum. 1 2 3 kere de yukarı çıktım. 1 2 3 zincirle de bir üst sıraya çıkıyorum ve dönüyorum. Bakın şurası ve şurası. Bu arada ki dolgu sayılarımız her sıra çoğalarak ön kısım, ön bedenimiz oluşacak yani burada. Şimdi yine artırmamı yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içine. Kenardaki artım yerimizi yaptık. Daha önce dediğim gibi bir sıra böyle kelebeklerden, bir sıra böyle dolgulardan oluşacak modelimiz. Artık ilk modelde ikişerli yapmıştık. Hani burası çok çabuk açılmasın diye. Bundan sonra artık bütün dolgularımızı üçerli yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden buradaki boşluğa girdim. Üç tane trabzanımı yaptım. 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine 3 tane daha. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geçiyorum. Üç tane doldurdum. 2 zincir.
Çok kolay bir model arkadaşlar. Yani bir sıra böyle kelebeklerden, bir sırada arada üçer zincirli dolgulardan devam ediyor örneğimiz. Bundan sonra hep bu şekilde gidecek. 2 zincir çektim. Şurayı geçişte görelim tekrar. Bakın buradaki artım yerimize, yani ayrım noktamız burası daha doğrusu. Buradaki kelebeğe geldik. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Hiç zincir çekmeden boşluğun içine girdim. Üç taneyi doldurdum. Hiç zincir çekmeden yanındaki boşluğa. Burada gördüğümüz bütün boşlukların içine böyle kelebekler yaparak 2 zincir, tekrar aynı boşluğun içine 3 tane daha yapıyorum. Ve bu sıra bu şekilde devam edecek. Aslında daha net belli oldu örgümüz. Şöyle bir göstereyim. Şimdi şurada ön kısmımızda böyle açılan kelebekler yaparak şurada artmasını sağlıyoruz. Burası V şeklinde gidecek. Bakın bir tane de şurada var. Burası ön kısmımız. Her seferinde birer tane çoğalarak bu aradaki dolgularımız devam edecek. Önemli olan, bakın arkadaşlar, şurada 1. Kolun diğer tarafında var 2. Diğer kolda var 3 ve diğer önle kolların arasında var 4. 4 tane böyle ayrım noktamız var. Bu öndekiler V'nin çoğalması için. Bunu daha sonra buradaki ön bedenimiz oluşunca bunu kapatacağız. Önemli olan şuradaki 4 tane artım yerini kaybetmeden modeli bir sıra kelebek, bir sıra böyle üçer zincirli dolgular yaparak devam ediyoruz. Ben roba kısmının ayrım yerine kadar geldim. Yani kolları ayıracağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane artış yaparak geldim. Santim olarak da vereyim. Bakın şu kol yeri uzunluğu, şu kısım 25 santim. Şöyle yüksekliğini vereyim. 21,5 santim. Hatta arkanın santimini de vereyim, ne kadar ulaştığının. ...47,5 santim arka uzunluğumuz oldu. Şimdi burada arkadaşlar şu kolun genişliğini de vereyim de. ...17 santim de kolun genişliği. Şimdi burada benim size tavsiyem şu kısımlarını herhangi bir şeyle tutturup her iki tarafında şöyle şuraları tutturup üstünüze bir yelek gibi giymeniz. Çünkü santim de verdim ama ipiniz değişik olabilir. Belki bu 20 sıra sizi kasabilir. Yani şu kol eviniz giydiğiniz zaman sizi kasmayacak, germeyecek. Yani gerekiyorsa bir iki sıra daha yapabilirsiniz. Şimdi burada hem şu kol yerini ayıracağız. Artık bedeni birleştireceğiz. Yani şuradaki noktayla kolun diğer tarafındaki kelebeği şöyle birbirine birleştirerek kolumuzu artık ayıracağız.
bedeni bütün olarak öreceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Buradaki ayrım yerinden diğer kolun ayrım yerini birleştireceğiz. Ve aynı zamanda şimdi burada da söyleyeyim. Bakın önümüz V şeklinde gidiyordu. Artık bu kadar V kesim bence yeter. Daha doğrusu artırdık, tam tersini yaptık. Bu kadar artırma yeter. Bundan sonra artık düz olarak devam edeceğiz. Yani şuradaki örneğimiz artık düz olarak devam edecek. Şimdi artık bu sırada hem kol ayırmaya başlıyoruz hem de şu kenardaki örneğimizin artırmasını bitireceğiz. Yani bu kenarımız artık düz olarak gidecek. Şimdi kelebeğimi yaptım. Ve yanındakine geçiyorum. Bu sıra hepsi bu şekilde gittiği için kol altına kadar, yani kolu ayıracağımız yere kadar bu şekilde devam ediyorum. Şimdi baştan örneğimi yaparak geldim. İlk ayrım noktasına 3 tane trabzanı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Kelebeğin devamını bu noktaya değil, şöyle kol kısmını ayırıyorum ve diğer tarafındaki şuradaki kelebeğin içine girerek yapıyorum. Üç tanesini de buraya yaptım. Ve arka kısma geldik. Buranın örneğine aynı şekilde devam ediyorum. Bak, ön bedeni ve arka bedeni birleştirmiş olduk. Şurası da kol yerimiz. Şu şekilde geçişi yaptık. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Arkadaki bütün motifleri örüyoruz. Buradaki noktayla buradaki noktayı birbirine bağlayacağız. Şimdi buraya kadar devam edelim. Diğer kola kadar. Şimdi ikinci kolumuza geldik. Aynı şekilde yapacağız. Buradaki tam ayrım noktamızın içine 3 tane yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bu kolumdaki örneklerin hepsini atlıyorum. Ve diğer şu artırma noktamız vardı. Oraya 3 taneyi ilkine yaptım. 3 taneyi de buraya yaparak artık bütün bedeni birleştirmiş olduk. Yani iki ön ve arkayı birbirine bağlamış olduk. Pardon, şurada zincir yok. Bakın kelebeğin 3 tanesini buraya, 3 tanesini de buraya yaptım. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. Örneğime devam ediyorum.
Burası ilk kolumuz. 2 zincirle karşı tarafa geçtik. Tamamladık. Daha sonra arkanın örneğini yaptık. Ve diğer kola geldik. Yine aynı şekilde 2 zincirle karşı tarafa geçtik. Ve bakın kollarımız ayrıldı. Bedenimiz de birleşti. Şimdi sıranın sonuna geldik. Bu birleştirdiğimiz sırayı birinci sıra olarak kabul edelim. Çünkü artık bu kenarı düz gidecek arkadaşlar. Şu şekilde bunu birinci sıra kabul edelim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine kenardaki kelebeğimi yapıyorum. Şimdi ikinci sırada kelebeği yaptım. Daha önceki artırmalarda bu arada 3 tane zincir çekip şuradaki boşluğa geçiyorduk. Fakat bu sefer zincir çekmeden, yani ikinci sırada zincir çekmeden direkt buradaki boşluğa geçiyorum. Üç tane trabzanımı yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Kelebeğin ortasına 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bu arada kol altına çektiğimiz 2 tane zincir var. 3 tane de o zincirin direkt boşluğuna giriyorum. Üç tane tam kol altına çektiğimiz 2 zincire yaptım. Ve devam ediyorum. Artık bu sırada bu aradaki örneğimiz de oturmuş oldu. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Diğer kol altına çektiğimiz 2 zincire, yani buraya yapacağız. 3 zincir çekip şuradaki boşluğun içine de ister zincirlere yapın, isterseniz boşluğa yapın. 3 tane de buraya yapıp devam edeceğiz. Buradaki 2 zincirlik yere de bir tane üçlü trabzanlarımı yaptım. Sıranın sonuna geldim. Burada sıranın sonu ve başlangıcı her sıra aynı olacak arkadaşlar. Kelebeğimizi yaptık. Zincirsiz buradaki çubuğu yapmıştık. Yani şu arada zincirimiz yoktu. Aynı şekilde bu tarafta da 3 tane trabzanımı yaptım. Zincir çekmeden direkt buradaki boşluğun içine geçiyorum. Üç tane trabzan yaptım. 2 zincir. Tekrar 3 tane daha trabzanımı yaptım. Şu kenarların bağlantısını da yapalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi ilk sıramız kelebek gitmişti. İkinci sıramız bakın şöyle birleşerek şu çubuklarımızda zincir çekmemiştik. Üçüncü sıramız zaten kelebek sırası. Burada bütün ilmeklerin boşlukların içine böyle kelebeklerimizi yaparak gideceğiz. Ve buradaki boşluğa geçiyorum.
Bakın birinci sıramız, ikinci sıramız, üçüncü sıramız yine kelebek. Yani 1 ve 3. sıralarda aynı işlemi tekrarlıyoruz. Hiç yani buralarda yaptığımız işlemleri tekrarlıyoruz. Bütün sıranın sonuna kadar aynı bu şekilde gidelim. Üçüncü sırada da böyle kelebeklerimizi yaparak diğer başa kadar gittik. Şimdi 3 zincir çektim ve geri dönüyorum. Şunları çekeyim de şurada daha net görün. Birinci sıramız, bakın ikinci sıradaki çubuklarda ilkini yaparken zincir çekmeden geçmiştik. Şimdi yine çubuk sırasındayız. Bu da 4. sıramız. Baştaki kelebeklerimiz hep aynı şekilde devam edecek. Bakın kelebeğimi yaptım. Birinci sıramız, ikinci sıramızda çubuk vardı. Üçüncü sıramız hep kelebek devam ediyor. Şimdi 4. sıramıza geldik. Yine çubuklarımızı yapacağız. Bu sırada 1, 2, 3 zincirle başlıyoruz. Yani aslında yakanın V'sini yaparken aynı işlemi yapmıştık. 1, 2, 3 zincirle devam ediyorum. İkinci sırada zincirsiz çubuk yaptık ilk boşluğa. 4. sırada ilk boşluğa zincirli çubuklarımızı yaptık. Bundan sonra arkadaşlar hep böyle gidecek. Yani bundan sonraki çubukta zincir çekmeden birleştireceğiz. Daha sonra bir tanesini zincirle yapacağız. Yani 1, 2, 3, 4 sıra hep birbirini takip edecek. Sıranın sonuna geldik. 3 zincir çektim. Ve kenardaki kelebeğimi yapıyorum. Ben birkaç sıra daha yaptım arkadaşlar. Yani bir 4 sıra daha yaptım. Şu kenarının düzgünlüğünü artık şöyle bakın. Şu V kısmımız artık düz gitmeye başladı. Bundan sonra hep böyle gidecek. Yani yapacağımız işlem hep aynı. Birinci sıramız kelebek, ikinci sıra çubukları yaparken zincir çekmeyeceğiz. Üçüncü sıramız, 4. sıra çubukları yaparken zincirle geçeceğiz diğer boşluğa. Tekrar 1, 2, 3, 4 sıra. Hep bu şekilde bu kenar kısmımız böyle devam edecek.